Merhabalar. Bu yarasa kollu bluzun birleştirmesine geçtim. En doğru yöntem bunda birleştirmek için önce ön parçaları alıyoruz. Kumaşın düz kısmını bize bakacak şekilde önce koyuyoruz. Tam ortadan ikiye katlıyorum. Şu altta bir sivri bir dikiş, sivri bir köşesi var. O köşeyle diğer köşeyi birleştiriyorum. Tam ortasına dikey bir iğne atıyorum. O da bana kumaşımın tam orta noktasını gösteriyor, kestiğim parçanın. Aynı şeyi beden bölümünde de yapıyorum. Ve önce yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyuyorum. Önce ortadan sola, sonra sağa veyahut tam tersi nasıl istiyorsanız iğneleme yapıyorum. Ben daha önce size söylemiştim, araya şöyle bir süs parçası sevgili arkadaşım Muazzez Eroktay'ın yaptığı bu Datça oyalarından koymak istemiştim ben. O parçayı da araya koydum. Aynı dikiş payıyla kestim. Bakın o yaptığım parça bu ikisinin arasında kaldı, şu siyah görünen. Ve bu şekilde iğneliyorum. Şimdi bu iğnelediğim yerden makineye çekeceğim. Arkaya koymayacağım aynı süsü. Arkayı da aynı şekilde şu arada oyasız haliyle makineye çekeceğim. Ön ve arkam birleşmiş olacak. Well, what I've done, I took the front pieces in front of me. I folded them in half. I've made sure there is a sharp corner there. Meets with the other sharp, so I get exact middle. I put a pin to show me where the middle is, and I've done the same thing for the body. And then what I've done, I've got those pins together. I've pinned left first, then right, vice versa. I've actually mentioned to you before that I'm going to add a little piece in between. My friend's she made this well, I would say little braiding. She made this. I've actually added that in between, so I've sandwiched it in between the top front to the bottom front, and everything is now pinned on this side. I'm going to pin the other side. I'm going to machine along that pinned line, and I'm not going to add that juju piece for the back. So what I'm going to do, I'm going to find the half, mark the middle, and then get them together again, the top back to bottom back, and then I'm going to pin it first one side, then the other side. So it actually helps you to not have excess only on one side. So if you made a little mistake while you're cutting it, then what you can do, you can actually, by this way, meeting them in the middle to one side to the other side, you actually halve those mistakes on either side, which would be better rather than have one chunk on one side. So once I come to that stage, I'm going to show you, I'm going to end up having two pieces, front and back. So we more or less done of the top. So I'll see you later. Evet, makineler çekildi. Bu iki parça, üst parça ve alt parça birbirine birleştirildi. Gördüğünüz gibi arasında da böyle bir parça ekli. Ben bu parçaları birleştirdikten sonra overlock da çektim. As you can see now, the top front to bottom front, it's attached, and I've added this piece in the middle, and I've done an overlock. You can actually do if you got seams together like two layers, you can do zigzag. If your material shrivels, puckers, don't do zigzag. I'll show you another option, but I don't think it will. So you can loosen the thread of the zigzag and it should be fine. Overlock'unuz yoksa zikzak yapabilirsiniz. Zikzak yaptığınız zaman iğnenin mutlaka şu iç kenara girdiğini, yani böyle dıştan sıfırdan değil de biraz içeriden zikzak yaparsanız kumaşınız
O zaman büzüşmez. If you're doing zigzag, make sure the needle actually punctures the sort of that line where my nail is. If you do it on a 0 point, it actually will shrivel. So now I've got two pieces, front and back. Now I'm going to attach those two together. I'll show you in a minute. Now what I'm going to do is I'm going to get the two necklines together, and along the shoulder I'm going to attach those two top sleeve parts. I'm going to do it on the other side as well. Şimdi iki yaka kenarını bir karşı karşıya getiriyorum. Doğru yönü içeride, yani dikiş paylı yönü, diktiğimiz yönü dışarı bana bakıyor. Temiz kısmı içeride. Omuzdan kol evine kadar iğneliyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde. So I'm just gonna pin on both sides. Şimdi aynı şeyi kol altına da yapacağım. Öndeki dikişle yaptığım o enlemesine dikişle arka tarafta yaptığım dikişi üst üste getireceğim. Önce kola doğru iğneleyeceğim. Ondan sonra aşağıya doğru iğneleyeceğim. Yani bu benim orta noktam gibi alacağım burayı. And now I'm just gonna pin the underarm. See that seam we've done across the chest? I'm actually going to get that seam meet up with the same seam at the back. So that's going to be my reference point. I'm going to pin the sleeve first, and then I'm going to pin the body downwards. So I'm going to take that as a middle. So whatever is excess, I'm going to make sure it's either side. Ve bütün bu iğnelediğim yerleri, omuzları da iğneledim. Buraları mutlaka teyel yapıyorum. Çünkü benim gibi şifon kullanıyorsanız çok kayar. If you're using a chiffon material like I do, after you pin it, you must tack it before you machine it, because it actually moves a lot. So once I pin, tack, and then I'm gonna machine. Bu iğneledikten sonra teyellerini alacağım. Ondan sonra makine çekeceğim. Tekrar görüşürüz. Evet, bluzun bütün dikişlerini diktim. Şimdi pervazlarında sıra. Bu pervaz parçalarını açtım. Bunlardan aynısından birer tane tela keseceğim. Ön ve arka için. Evinizde tela yoksa çok da dert etmeyin. Bu sefer telasız çalışırsınız. Ama her türlü pervazı mutlaka telalamak en doğru yöntemdir. Çünkü daha tok ve düzgün durmasını sağlar. As I've just machined all the parts of the Batwing sleeve top, now it's time for me to do the facing. I'm gonna iron some interfacing underneath. If you haven't got one at home, you could do without doing the interfacing underneath, but it's always the best practice to sort of iron on interfacing to use. So I'll see you next. Daha çok kağıt tela kullanıyoruz. Telanın bakın bu parlak yüzeyi yapışır. Mat yüzeyi yapışmaz. Şimdi görüyorsunuz burası daha böyle pırıl pırıl. Burası yapışkanlı yüzeyi. Bazı telalarda da böyle dokunduğunuz zaman sanki şeker serpilmiş gibi şekerli bir görüntüsü hissi olur. Orasıdır yapışkan yüzeyi. There are two types of either very shimmery like this, which is a stickable side, and you're going to make sure that side it actually sticks the back of your material. So this is the back of my material, and then I'm actually gonna iron on the shimmery part. So it's either the shimmery look, or it's like it would feel like another type would feel like as if it's coated with sugar. So that sugary part would be stickable. So in this case, the shimmery part will stick, the other side won't. So that's the difference. Can you see the shimmery part? There you go. Evet, şimdi telalarımız yapıştı. Gene en doğru yöntem, hepsinin ikisinin de daha doğrusu orta noktasını buldum. Yakamın da tam katladım. Önün ve arkanın orta noktasını buldum.
Kalıplarda ön biraz daha küçük, arka biraz daha büyük. Kumaşımın, pervazımın düzüyle kalıbımın, elbisemin düzünü birleştireceğim. Yani bu halde şu iç kısımda kalacak ve şöyle iç kısımda kalacak ve iğneleyeceğim. İğne tam orta noktaya gelecek. Bir sağa bir sola iğneleyeceğim. Önü ve arkayı iğneledikten sonra yanlarda kalan payı daha sonra yan dikiş olarak ayarlayacağım. Çünkü bazen dikerken sıkıntı çıkmış olabiliyor. As you can see, I've ironed my interfacing. I found the middle. I've also found the middle on my neckline. The smaller one is front, the larger interfacing is the back. So what I'm going to do, the right side of my material will meet the right side of my interfacing. I'm going to pin the middle first. I'm going to go sideways, first one side, then the other side. Once I've pinned the front and the back, then I'm going to make sure whatever is left, I'm going to do it as a seam sewing afterwards, because sometimes as we cutting, as we sewing, we might end up with more seam allowance or less seam allowance. We'll come to that after. So I'll meet you on the next video.